Doktor Octopus, 6 vagonlu metronun fren gaz kolunu kırıp içindeki yolcularla birlikte treni kontrolsüz bir şekilde hızlanmaya bıraktığında Örümcek Adam'ın tek bir seçeneği vardı. Ne olursa olsun treni durdurmak. Peki binalara ağ sistemi kurarak treni durdurmak gerçek hayatta mümkün olur muydu? Cevap hem evet hem hayır. Aklınıza ilk gelen şeylerden birisinin çelik örümcek ağ karşılaştırması olduğunu biliyorum. Çelik metreküp başına 6 milyon joule dayanıklılığa sahipken muz örümcekleri olarak bilinen tür metreküp başına 150 milyon joule dayanıklılığa, Darwin'in kabuk örümceği ise 520 milyon joule dayanıklılığa sahip olabilir. 5 farklı türde ağ üreten kabuk örümceği dayanıklılık ve çekme kuvveti açısından çelikten daha üstün özelliğe sahip ipek örebilirler. Büyük olasılıkla Peter Parker'ın fırlattığı mutasyona uğramış ağların niteliği bu ipeklerden daha fazlası olmalı ki büyük bir momentumla ilerleyen treni durdurabilsin. Hızla giden bir treni durdurmaya kalkarsanız onun mevcut enerjisini çekip almak zorundasınız. Bu da size hem hız hem de kütle ile birlikte gelecek demektir. Yani trenin bütün kinetik enerjisini örümcek ağlarına bir şekilde aktarmalı ve sıfırlamalısınız. Filmdeki trenin sahip olduğu enerji miktarı ne kadar buna bakalım. Görebildiğim kadarıyla sahnede 6 adet vagon var ve standart bir vagonun ağırlığı yaklaşık 40.000 kilogram, saniyede 50 metre hızla ilerliyorlar. Her vagonda 25 yolcu olsa ve her yolcuya ortalama 70 kilogram versek, tüm bunları da denklemimize yerine koysak 200 milyon 400 bin joule'a ulaşıyoruz. İşte sıfırlanması gereken enerji miktarı bu, inanılmaz derecede fazla. Sizi daha fazla formüle boğmak istemiyorum, bu sebeple geriye kalan işlemlerin sonucunu hızlıca anlatıyorum. Peter Parker sağa ve sola 8'er adet olmak üzere toplamda 16 adet ağ fırlatıyor ve her birinin kalınlığı 1 santimetreden daha az. Eğer bu şekilde durdurmayı denerse 200 milyon joule'luk enerjiyle giden treni durdurması imkansız. Daha fazla sayıda 16 değil 80'den fazla ağ fırlatmalı ve bu ağlar daha da kalın olmalı. En başta treni durdurmanın yanıtı olarak hem evet hem de hayır demiştim. Teorik olarak anlattığım koşullar altında evet durdurulabilir. Ama ikinci bir hayır daha var, o da şu: her iki ağın ucunda örümcek adam var. Yani ağlar birbirine bağlı değil, elleriyle sıkıca tutmaya çalışıyor. Tren yavaşlamak için momentumunu aktarmaya başladığında buna mukavemet gösteren bir insanın bu kadar geriye çekiş gücüne dayanması asla mümkün değil. Örümcek ağları evet ama Superman gibi bir kahraman değilsen bedensel olarak hayır. Henry Pym'in keşfettiği pim parçacıklarıyla Ant-Man'in mikroskobik ve kuantum alemine küçülmesinin imkansızlığını bu videoda anlatmıştım. Hayır bekle, o videoya şimdi gitme, önce bunu bitir sonra onu izlersin. Büyük sorunlardan birisi daha Ant-Man and the Wasp'ta ortaya çıkıyor. Scott Lang aşağı yukarı 20 metreye kadar büyüyor. Bu boyutlara ulaşmanın arkasındaki bilime bakacak olsak gerçekleşme ihtimali için siz ne derdiniz? Ben yine hayır diyorum. Bir nesne genişlediğinde ya da küçüldüğünde o nesnenin hacmi yüzey alanından daha fazla artar ya da azalır. Mesela bir futbol topunun boyutunu 2 katına çıkardığınızda topun yüzeyi 4 kat, hacmi ise 8 kat artar. Ant-Man filmde normal halinden 10 kat daha fazla büyüyor. Bu da demek oluyor ki yüzeyi 100 kat, hacmi ve beraberinde ağırlığı da 1000 kat artmış demektir. Normal haline göre 100 kat daha güçlü hale gelebilir ama 1000 katı bir ağırlığa ulaşmak kemikleri için felaketin başlangıcı demektir. 80 kilogramlık ağırlık birdenbire 80 bin kilograma ulaştığında karınca adamın bedenindeki 206 kemiğin neredeyse tamamına çarpı 10 kat stres uygulanacak, muazzam bir ağırlık altında ezilecek ve un ufak olacaktır. Bu arada eğer Ant-Man'in ağırlığını değiştirmeden dev gibi oluyorsa o zaman işler daha da komik hale gelir, çünkü hacmi arttığında bedenin yoğunluğu azalacağı için büyüdüğü an helyum balonu gibi göklere doğru süzülmesi gerekir. Ses telleri de 10 kat uzamış oluyor ve ters orantılı olarak sesin frekansı düşüyor. 120 Hz'den 12 Hz'e düşen bir ses kalınlaşmış demektir. Ant-Man dev boyutunda konuştuğunda sadece bir uğultu ya da yerde sarsılma hissederdiniz. Bu adam dev boyutundayken hiç konuşuyor mu, ben orayı kaçırdım galiba. Bilenler lütfen yoruma yazsın. Sinema tarihinin en havalı süper kahraman inişi ya da 3 noktalı iniş, yere çarptığınızda diziniz ve diğer ayağınızla birlikte tek yumruğunuzun yerde olduğu sert iniştir. Fakat bu inişi sizi her saniye 9,8 metre aşağı doğru çeken dünya gibi yüzeyi katı bir gezegende yapmak hiç de akıllıca olmayabilir. Süper kahraman olsanız bile. En basit haliyle Newton'un 3. yasası şöyle diyor: her etkiye karşılık eşit büyüklükte ve zıt bir tepki vardır. Özellikle katı bir zemine çarptığınızda yukarıdayken birikmiş olan tüm enerjinizi dünyaya anlık vermek olarak isteyeceksiniz. Fakat dünya da buna karşılık eşit ve zıt tepkiyi sizin bedeninize geri iletecek.
Bu inişin 3 ana bileşeni var. Ağırlığınız, hızınız ve yere düşme süreniz. Yani ne kadar yüksekten düştüğünüz. Zemine çarptığınız andaki enerjinizi ne kadar kısa sürede dünyaya verirseniz o kadar fazla kuvvetle darbe etkisini hissedersiniz. Ağırlığınızı yani kütle ve yer çekim ivmesini değiştiremediğiniz için üzerinizdeki kuvvetleri azaltmanın en etkili yolu zeminle etkileşim sürenizi arttırmaktır. Neo'nun esnek asfalta çarptığı şu görüntü bunun için harika bir örnek. Sözü fazla uzatmadan hızlıca hesaplamaları yapalım. Zırhı ile birlikte 195 kilogramlık Iron Man. Ateşleyicilerini kapatıp 50 metre yükseklikten serbest düşüş ile zemine çarptığı andaki hızı, hava direncini yok sayarsak saniyede 31,32 metredir. Eğer saniyede 24 kare kaydeden bir kamera için tek bir film karesi içinde bu düşüşü yaptığını düşünürsek, zemine çarptığı anda 152.685 Newton ya da 152 kilonewtonluk kuvvet oluşturacağı anlamına geliyor. Yani Dünya ile Iron Man'in çarpışması işte tam olarak buna benzer bir etkidir. İnsan vücudunun en sağlam kemiği olarak anılan uyluk kemiği ise yaklaşık 4000 Newton'luk bir kuvvetle kırılmakta. Iron Man zemine çarptığında bunun 38 katından fazla bir kuvvet hissetmekte. Yani dizi, ayağı ve yumruğu için darbeye dayanıklı ve darbe emici iç ve dış malzemeleri yoksa demir adamın kemiklerinin paramparça olması gerekir. Bu konuda ise Batman'in hiç şansı yok. O da 4000 Newton'un çok üstünde 6000 Newton'u geçen bir kuvvetle aracın tavanına atıyor kendisini. Çaktırmıyor ama galiba içeriden futbolcu dizliği kullanmakta. Bonus bir bilgi size. Peki Iron Man o havalı iniş yaptığında zemin çatlar mı? Sağlam betonlar 15-20 megapaskal'a kadar dayanıyor. Tony Stark ise ortalama 30 megapaskal ile zemine düşüyor. Yani zeminin çatlaması kadar doğal bir şey yok. Süper hızlı hareketler ve uçuşlar benim favorim. Superman üzerinden daha çok biz insanlar için sorun teşkil edebileceklere bakalım. Kal-El herhalde bunların üstesinden rahatlıkla gelecektir. Özellikle atmosferin yukarılarında havanın ve hava moleküllerinin soğuk olduğu yerlerde uçtuğunuzda hız ile ilgili sorun hemen sizi bulur. Hava molekülleri içinde hareket ettiğiniz ve onlara çarparak ilerlediğiniz için cildiniz bu parçacıklarla sürekli temas halindedir. Eğer bu parçacıkların sıcaklığı ya da enerjisi sizin bedeninizden daha düşükse ki yukarılarda kesinlikle öyledir, cildinize çarptıkları anda bedeninizden enerji çalacaklar ve konvektif soğuma ile sıcaklığınızı hızlı bir şekilde düşürmeye başlayacaklar. Ne kadar hızlı uçarsanız o kadar hızlı soğuğu hissetmeye başlarsınız. Aklıma ilk gelen deri ısısının şiddetli bir şekilde düşmesiyle ortaya çıkmaya başlayan siyanözler. Yani moraran bir Süperman gibi görüneceksiniz. Ve havada sizden başka uçan bir şeye rastlarsanız, mesela minik bir kuş, hayır bu değil bundan olan, kafa kafaya çarpıştığınızda kuşun sahip olduğu momentumun zamanla değişimi ortaya 100.000 Newton'luk kuvvet çıkarabilir. Bir önceki Iron Man konusunda uyluk kemiğinin sadece 4000 Newton'da kırıldığını hatırlayın. Bu da demek oluyor ki kuşu bir kenara bırakın, ufacık bir böcekle bile yüz yüze gelseniz çarpışmadan çok zor sağ çıkarsınız demektir. 10 kilometreden daha da yükseklere çıkıp buralarda uçayım dediğinizde atmosfer oldukça seyrekleşir ve oksijen yoğunluğu azalır. Sırtınızda basınçlı oksijen tüpü yoksa çok kısa süreler içinde bilinç kaybına uğrarsınız. Bununla birlikte uçma yeteneğiniz de sona ereceğinden zemine çarpmak üzere serbest düşüşe geçersiniz. Sıfırdan 10 kilometre yükseğe çıktığınızda hava sıcaklığı çok hızlı bir şekilde -5, -20, -40, -50 şeklinde düşmeye başlar. Hatta -60'ı da görebilirsiniz. Bu derecelerde kalmanız olası değil. Eğer Süperman değilseniz. Neo da tüm bunları biliyor ve çözüm bulmuş olmalı ki hem alçak irtifada hem de gözlükle uçarak ultra hızlı uçuşun tadını çıkarıyor.